Müsaadenizle bu videoyu gerçekten merak ediyorum. Filozof Atakan'a ne oldu amık? Tarihler Hadi buyurun abi. Ya ciddi RP'yi düşündüm mü bir SV'de Warp gibi? Yani yok ya, aklımda yok. Ya bir şeyden yalan yok. Grand RP'de RP yapınca bir canım çeker gibi oldu ama yani abi ne bileyim ya, hiç canım istemiyor ya. 18 Şubat 2020'yi gösterdiğinde öncesinde TRT'de çalışmış ve çocukların eğitimi için sosyal medyada gezdiği kitap mağazalarından videolar çeken Fethi Çağıl isimli bir abi İstanbul'da bir D&R mağazasında gezerken küçük bir çocukla karşılaştı. Bu çocuk Fethi abimizin çok dikkatini çekmişti ve ardından sohbet etmeye başladılar. Felsefe ile ilgili derin bir sohbete girdikten sonra Fethi abi bir şey fark etti. Bu küçük çocuk... Arkadaşlar izlemişsinizdir de ben gerçekten izlemedim ve yayında izlerim diye de izlemedim. Bakın ben yayında izlerim diye izlememişken gidip videoyu izleyen arkadaşlar. Eyvallah. Eyvallah. Onlarca felsefe kitabı okumuş ve felsefe ile ilgili iyi seviyede denecek kadar bilgiye sahip olmuştu. Yeni bir arkadaşım oldu açıklamasıyla birlikte Twitter üzerinde bu olayın ilk patladığı paylaşımı yaptı. Atakan o dönemde o kadar ünlü oldu ki onlarca gazete suratını basıyor, haber kanalları onu gösteriyor. Enes Batur, Aleyna Tilki gibi isimlerle dramaya giriyordu. Ancak bu yükselişin bir de düşüşü vardı. Tamam seni öyle alalım biz. Evet. Aradan geçen 2 ayın ardından Atakan bir daha hiçbir yerde görülmedi. Kimse ona üzerinden geçen yıllarda ne olduğunu bilmiyordu. Ta ki bu videoya kadar. Enes'in küçük çocuğa verdiği ayar gerçek mi? Bu videomuzda bana Havk'ın bu iki koltuğu Arkadaşlar Havk süper bir sponsor, çok iyi. Sağ olasın. Hadi iyi seyirler. Bu paylaşımın üzerinden yaklaşık bir hafta geçmişti. Türkiye henüz 10 yaşında olan Atakan ismindeki bu çocuğu konuşur olmuştu. Başlarda her şey iyiydi. Atakan kanallara konuk oluyor. İşin içine ailesi girince değişmişti oğlum, hatırlıyorum ben de. Ama bir şey diyeyim mi, işte bizim Türkler yine Türklüğünü yaptı abi ve çocuğa inanılmaz laf ediyorlardı ya. Yani ailesinden de değil, vay işte çok bilmişsin sen bilmem ne. Adam yani küçük çocuktu bu ya, bu insan. Yani kaç yaşındaydı oğlum Atakan? Kendini açıklamaya çalışıyor. Çocuğu mobladılar da hatırlıyorum yani. Ve insanlar Şey diyemiyor bizim Türkler. Hani çocuk diyemiyorlar, anladın mı? tarafından çok güzel karşılanıyordu. 10 yaşında bir çocuğun böyle fikirlere sahip olması ve bu kadar bilgili görünmesi gerçekten güzeldi. Adım Atakan. Bu kadar. Fazla bir anlatılabilecek hayat hikayem yok. Zaman ilerledikçe Atakan'ın ünü artmaya devam etti. Bir gün yine bir kitap evinin önündeyken haberciler tarafından yakalanan Atakan ve annesi soru yağmuruna tutulmuşlardı. Annesi bir noktaya kadar konuşmaya devam etti. Ancak Atakan bu hareketi yaparak annesini arkaya oturttu. Annesinin bilgisizliğini sevmemişti ve onu susması için kenara yollamıştı. Ve işte bu hareket onun için her şeyi değiştirecekti. Kısa sürede inanılmaz bir linç kültürü başladı. Ya abi 10 yaşında çocuğu linçlediler. Tamam hani saygısızlıktır falan da 10 yaşında la. Neyi linçlediniz oğlum? Atakan internette önüne gelen herkesten linç yiyordu. Ailesinin sosyal medya hesapları bu insanların yaptığı kötü yorumlarla dolup taşıyordu. Filozof Atakan yaşadığı bu büyük internet lincinin ardından bir daha görünmemek üzere ekranlardan uzaklaştı. Hiçbir haber kanalına bugünden sonra bir daha asla konuk olmadı. Ve internet onu üzerinden geçen bu yıllarda tozlu raflara kaldırdı. Ancak Atakan geçen bu zamanda tabii ki büyüdü. Ve işler hiç de öyle sandığınız Hayır ya, bu olmamıştır. O kadar büyüyemez amına koyayım. gibi ilerlemedi. Bir yıl mı? Google'da bu konuda yapacağınız tüm standart aramalar haber kanallarına veya Atakan'la ilgili çekilen viral olmuş görsellere gidecek. Bu konularda yapmanız gereken bulabileceğiniz diğerlerine nazaran az görünen fotoğraflar üzerinden ilerlemek olmalı. Eğer standart yollarla giderseniz şöyle bir yanılgıya düşersiniz. Bu işten tık almak isteyen haber kanalları yıllar içinde sahte haber girmiş olabilirler. Mesela şuna bir bakın. Atakan'ın yeni hali diye paylaştıkları bu fotoğraf basit bir araştırmayla konudan çok bağımsız bir noktaya Lan ne ilerliyor. alaka? Fotoğrafı alın, taratın ve bakın ne çıkacak. Selena'nın Selin'i Cansu Demirci yıllar sonra görüldü. Adamın kim olduğu ile ilgili bir bilgi yok. Ancak Atakan olması zaten mümkün değil. Yani bunun Atakan'ın yeni haliyle hiçbir ilgisi yok. Kısaca bu şekilde hiçbir yere varamayız. Bu Çocuk yalan şu an bilgi 14 ortaya yaşında çıktığına mı göre lan? en başa dönelim. Bu sayfada Atakan'a ait en benzersiz görüntü tahminimce şu olacak. Ve bu videoyu incelediğinizde Atakan'ın çok küçük yaşlarda muhtemelen 2017'li senelerde kullandığı bir YouTube kanalı olduğunu ve bunu da oraya yüklediğini anlıyorsunuz.
Ancak araştırma burada başlıyor. Atakan'a ait yeni bir fotoğrafa erişiyorum ve bu fotoğrafı Yandex üzerinden tüm motorlarda geniş bir şekilde taratıyorum. Karşınıza bu blog sitesi çıkacak. Tahminimce ailesinden biri Atakan henüz ünlü olmadan böyle bir arşiv hazırlama ihtiyacı duymuş. Buradaki görüntülere göre Atakan küçüklüğünden beri sıradan bir çocukluk geçirmiş. Metin iki Vaktinin ya. çoğunu bilgisayar oynayarak, Robert. Discord'da takılarak, oyunlar oynayarak, hatta bunların videosunu çekerek geçiriyormuş. Bannerlord Enes Batur'u mu? seven birisiymiş. Ailesiyle hamburger yemeye sıklıkla gidiyormuş ve arkadaşlarıyla hep etkinlikler yapıyormuş. Buradaki fotoğraflarda medyada gösterilen o filozofla tamamen zıt birini görüyorsunuz. Bu bilgiler bir kenarda dursun. Araştırmaya Tamam ama devam abi edelim. yani Atakan adam Let's fucking oh. yani çocuk filozof ve felsefeyle ilgili diye amına koyayım real hayatında da öyle gezecek diye bir şey yok bence ya. ünlü olduktan sonra haberlerini paylaşan haber siteleri ve basılan Normal yani çocuk dediğim budur abi. tüm kaynaklarda Avcılar Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu'nda okuduğu yazıyordu. Ayrıca Atakan 2009'lu olduğu için teknik olarak şu an lisede olması gerekiyor. Kolları sıvayalım. Haber kaynaklarından edindiğim bir Oğlum diğer buradan Fırat'ın başına iş gelmez değil mi lan? Hani underage birisinin nerede okuduğunu falan hani kişisel bilgilerini afişe etmekten sıkıntı olur mu? bilgi ise ailedeki bireylerin isimleri. Babası Altan Kayalar, anne Hülya Kayalar ve sosyal medya hesaplarını araştırmaya başladım. Babasının bilinen tek Facebook'u bu. Ancak buradan fazla bir veri elde edemiyorsunuz. Sonrasında annesinin profilini incelerseniz ya. Atakan'la 8 sene önce paylaştıkları bu fotoğrafta bir detay buluyorsunuz. Beğenilerinde Atilla Seç adında birisi var. Babasının profili olduğu bariz. Ancak isminin neden Atilla olduğu ve soy isminin neden Seç olduğu bilinmiyor. Bunun üzerinde çok durmadım. Çünkü profil video için inanılmaz bir arşiv oluşturuyordu. Öncelikle ailenin Avcılar'da konum aldığını biliyoruz ve yanlış bilmiyorsam 2010 ve civarlarında doğan çocuklar liseye geçecekleri zaman ikamet ettikleri konuma yakın bir yerde okuyorlar. Eğer Hacı, sınav şu an puanları ne oluyor? yüksekse Bir dakika, iyi okullara Atakan'ı mı doxluyor şu anda Fırat? gidebiliyorlar. Böylece Atilla Seç profilinden şöyle bir analiz yapıyorum. Profil içerisindeki şu fotoğrafta bir ev var ve tek bir tabela. Merkez hanesi, merkez kahvehane, kıraathane ne olduğunu anlayamıyoruz. Ancak başka bir fotoğrafla birleştirebiliyoruz. Böylece elde ettiğimiz sonuç Sefa Merkez Kahvehanesi oluyor. Google Map 2019 ve sonrasında böyle bir sonuç vermiyor. Aratırsanız asla bulamazsınız. Ancak bölge kayıtlarında 2014 olarak tarama yapmaya karar verirseniz tada tam olarak konumdayız. 2019'da verinin çıkmama sebebi bölgenin tamamen kentsel dönüşüme girmiş olması. Sefa Merkez binası yani şu bina 2020 senesinde yıkılmış ve o yüzden de yalnızca 2014 kayıtlarında görebiliyoruz. Geldiler Bunu abi. elde etmemiz bize şöyle bir avantaj sağladı. Artık konum üzerinden belli bir bölgede okul taraması yapabiliriz ve buna göre bölgede 21 tane potansiyel okula sahibiz. Burada ihtimal şu şekilde. O dönemde değişen lise sınav sistemine göre öğrenciler gidecekleri okullar için bir sınava girmiyordu. Evlerine en yakın liseye okul puanları yetiyorsa girebiliyorlardı. İyi liselerse karışık. Bazıları kendi sınavlarını yapıyordu. Araştırma buradan lisesine kadar devam etti. Ve sonrasında arkadaşlarına ulaşmayı başardım. Size neresi olduğunu söyleyip çocuğun okul hayatına zarar verecek bir şey yapamam. O yüzden yalnızca şu bilgileri aktaracağım. Öncelikle Atakan şu anda 15 yaşında. Öyle beklediğiniz gibi sakallı kocaman bir adam tabii ki olmadı. Az önce bulduğumuz ve Atakan için oluşturulmuş bu Bu ne vlogda lan? 2024 Tablet reis gibi senesinden olmuş. güncel fotoğraflarını görebilirsiniz. Evet, bu o ve şu anda böyle görünüyor. Aktif olarak bilgisayarlarla oyun oynamaya devam ediyor. Bu fotoğrafların hepsi babası tarafından paylaşıldı. Arkadaşlarının söylediğine göre Atakan lise geçişinde iyi bir puana sahipmiş. Ancak şu anda sizin öyle düşündüğünüz gibi üst düzey bir lisede okumuyor. Üstün zekaların olduğu okullarda da büyümüyor. Sıradan herkes gibi bir lisede okul hayatına devam ediyor. Zaten kendisi de çıktığı her programda, her yerde sıradan bir çocuk olduğunu söylüyordu. Ama bu geleneksel medya durumu öyle bir noktaya getirdi ki o dönemde kristal çocuk diyenler, uzaylı diyenler, linçleyenler ne yaptığının farkında bile değillerdi. Çocuk 10 yaşındaydı oğlum. Uzaylı Size mı? bu videoda ne anlatmamı bekliyordunuz ki? Deneyler yaptığını falan mı söylemeliydim? Bırakalım da Warband oynayan, Metin 2 oynayan, bizler gibi sıradan olan bu çocuk sıradan hayatına devam etsin. Ve normal bir birey gibi yetişsin. Bence bu çocuğa sahip çıkılmalıydı ama ya. Arkadaşlar yani kesinlikle yaşının çok üzerinde bir bilgi birikimi potansiyeli gösteriyordu da işte Türkiye'de kimin değeri bilmiyor ki ama. Ne oluyor abi? İbrahim Yılmaz ev ziyaretine geçtik arkadaşlar. Hadi buyurun. Elime. O çocuk proje. FETÖ'cü mü? Ne oluyor oğlum? Alara Özgan. Arkadaşlar ben hiç tanımıyorum İbrahim Yılmaz falan kim? Harbi izleyek mi? Harbi şapkasız. Lan FETÖ'cü. 18 milyon takipçisi olan. Hi?
İzlemesi. Oğlum böyle dediniz ama bak içimdeki çocuk merak ediyor artık şu anda. Arkadaşlar link geldi. SS'i geldi. Küfür yok kimseye. Ben kendi kendime küfür ediyorum. Ağlama hadi oyna. Fethullah Gülen hocayı çok seviyorum. Onun için dünyayı alt üst etme şansım olsa yapardım. Mübarek ellerinden öperim. Çok özledim. Hadi buyurun. Al bir de buradan yak sadrazam ikram. Arkadaşlar 30 Nisan 04 30.04 2024 yayınından chat sorumludur savcım. Bu yayında ne yaşanıyorsa hepsini chat yapmaktadır. Benim hiçbir alakam yoktur. Herkese iyi akşamlar. Şaka kanka. Şaka yaptık. Ne olacak ki? Efendim tatlım. Teşekkür ederim. Niye getirdin ki telefonumu? İhtiyacım olur. Teşekkür ederim. Tamam buraya koyuyorum. İzliyoruz mu izlemiyoruz mu chat? Arkadaşlar umarım herkes çok keyifli bir yayın geçirir. Tamam bu videoyu izlemiyorum. Bunu da koyuyorum abi. Aranızda ağ babası varsa gelir.